Günaydın. Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabaha kadar yağdı. Yağmur sesiyle uyudum arkadaşlar. O çatıdaki yağmur sesini bilirsiniz. O kadar keyifli, o kadar huzurlu bir uykuydu ki anlatamam size. Şöyle temiz camımızı bir açalım, havalandıralım bakalım. Vallahi camları sildik ama yağmurda öyle çok da yağmur vurmuyor açıkçası. Bakar mısınız? Misler gibi yağıyor. Fındık dallarındaki yağmur damlalarına ne demeli? Çok güzel. O zaman bir güne daha başlıyoruz arkadaşlarım. Yeni gün hepimize güzellik, sağlık, neşe, huzur ve bereket getirsin inşallah. Çok güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Arkadaşlarım ben kalktım geldim. Annem sakarcamızı kızartmış. Güya tarif verecektik size. Ben videoları düzenleyeceğim edeceğim diye saat 4'te falan uyudum arkadaşlar. Düşünün yani o yorumlara bile dönüş yapamıyorum. Videolarla geçiyor, çekmekle ve düzenlemekle geçiyor bütün zaman. Geri kalanda da dinleniyorum işte. Dinlenmeye çalışıyorum ama biraz zor. Arkadaşlarım bakın annem peynir mayalamış. Ben seviyorum bu peyniri diye yapmış. Kızım şey diye yaptım, taze taze yiyecek Allah izin verirse. İnşallah inşallah. Allah izin verirse. Böyle peynir mayası var. Peynir mayasıyla beraber sütü şey yapıp yardım edeyim ben de. Şöyle torbaya maşallah. Maşallah subhanallah. Torbaya döküyor mayaladığı peyniri. Şimdi torbadan suyu geçecek arkadaşlarım. Ondan sonra da yemeğe hazır olacak. Ne kadar zamanda geçer anne? bir saatte geçer. Bir saatte suyu geçer. Böyle. Torba da eskimiş de yırtıldı biraz. Yırtıldı mı? Olsun dikmişsin ya ne olacak? Bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar. Bunu da köpeğime vereceğim. Bunu da şimdi köpeğe verecek. Yiyor mu? Çok seviyorum. İyi bakalım. Akşamdan ben tezgahı toplamıştım. Annem de sabahleyin çıkardığı bulaşığını böyle toparlamış. Annem yatamıyor arkadaşlar. Niye yatamıyor? Söyle bakayım. İneğim var, çocuklarım var. Ha. Çocuklarım acıkı, ineğim acıkı, bebeğim acıkı. Ya bir sürü hayvan eline bakıyor. Yumuşum var bak. Evet. Böyle dışarıda rüzgar var. Bugün hava daha bir soğuk dünden değil mi anne? Bu gece çok yağdı. Çok yağdı evet. Çok yağdı. Suyumuz da bulandı. Yağmur suyu karışmıştır daha. Bizim böyle suyumuz var arkadaşlar. Menba suyumuz var. Kaynak suyumuz. Bizim yerimizde çıkıyor. Bütün köye de bizim suyumuz işte dağılıyor. Bütün komşularımız sudan faydalanıyor işte. Susuzluk çok zor oluyor biliyorsunuz. Ben 10 yaşındayken falan eve su çekildi herhalde. O yüzden böyle bütün mahallenin duasını annem almıştır. Annem yaptı, ön ayak oldu. Şu ağaçların olduğu yerde su depomuz var. Depo orada. Kaynağın olduğu yerde de bir depo var. Depo yapıldı. Oradan yukarıya su basılıyor. Orada depolanıyor. Oradan da mahalleye dağılıyor arkadaşlar. Annemlerle depo birazcık aynı hizada kaldığı için annemlere su daha zor geliyor. Öyle de bir sıkıntı var. Benim annem de alıştı. Çökülceyi gösterdin mi kızım diyor. Bak çökülce de burada diyor. Alıştı benim anam alıştı. Demek ki bu zamanlarda doğsaymış benim annem de YouTuber olacakmış arkadaşlar. Nereye gitsem alışıyor herkes vallahi sağ olsun. Kimse de bunaltmıyor beni bu anlamda. Sakarcamızı da aslında dün hazırlamıştık arkadaşlar. Böyle misafirlerimiz üst üste gelince çok böyle yemek düzenimiz olmadı açıkçası. Köy yerini bilirsiniz. Hani bilen arkadaşlarım anlamıştır beni. Annemle ben de gidiyorum Yumuş'a yemek vermeye arkadaşlar. Buralar soğuk, buralar karışık. Hep buralar toplanacak ama diyordum işte size. Hey annem, çocuğum, mırlak çocuğum. Böyle köyde işte misafir gelince arkadaşlar öyle erteleniyor yani. Onlarla oturmak zorunda kalıyorsunuz. Dedim ki hani dedim açsanız beraber yiyelim. Aç değiliz falan dediler. Ondan sonra sütlacı işte ikram ettik. Biz de öyle sütlaç yedik. Çayımızı içtik falan. Yemek düzenimiz olmadı. Yani babama ıspanağı verdim. Ondan sonra misafirimiz geldi işte. Şimdi Yumoş'un yanına gidiyoruz. Güzel yağıyor. İnce ince yağıyor. Ha? Annem. Bal kızım benim. Yine Serkan'a bile üstüme at yapıldı ya. Ya.
Sevgi istiyor pıtırcık. Kız ayağıma dolanma kız. Kız ayağıma dolanma. Pırıl pırıl anne, bir de bembeyaz baksana. Hay, kirli değil, pis bir kedi değil. İyi de kediler kendini temizliyor. Evet, bunu anlamayan arkadaşlarımız var ama. Pis diyenler var anne, evde bakılır mıymış? Kediler de ama kediler temiz hayvan. Aynen öyle. Yumoş. Sabahleyin mamadan vermiş annem Yumoş'a. Kedilere de mi vereceksin? Beğenmedi bak. Beğenmedi mi? Sabah yedi ya. Yer yer. Hadi gel. Ha, başladı bile yemeye. Baksana tamamen suyu örtüye indirdim. Kim indirmiş? Yumuşsa Ha, kedi yakalamıştım peşine. kapatalım. Kapatacağız. Heh, kedilere de vereceğiz. Onlara da mama alacağım inşallah, Allah nasip Kedilerin ederse. kanalında. Bunun yemeği burada onun. Hani diğerleri nerede? Gelirler ne bileyim ben. Bu benden ayrılmıyor. Ha. Diğerleri burada yatıyor. Bu beni eve alacağım. Bir şey peşinde. Ben yukarı çıkayım da ben halledeyim anne. Dur. Ha? Takılmış. Çek ebele. Hah. Çek sen biraz daha. Tamam. Samanlarını buraya koyuyorlar böyle arkadaşlar. Yumoş oynamış buralarda. Üstüne çıkmıştır. Çıkıyor oradan camdan eve giriyor. Kedinin yemeğini giriyor. Aa. Haydi. Hadi hazırlanalım bekleyelim. Bugün komşumuzda davet varmış arkadaşlar. Kur'an okunacakmış. Saat kaç? Saat tam 12 şu an. İşte anca yetişiyor. Kaçta başlıyor? Benim peşimden. Hala yiyor. Doyacak da. Doyacak. Burada yatacak. Annem gidiyorum geliyorum bakıyorum pancarıma diyor. Tam zamanında dikmişiz kızım diyor. Yağmur yağdı. Bir hafta daha giremem buraya. Bir hafta daha giremez misin? He, yağmur yağıyor. Akıyor ya bayıra toprağa dik. Uçun toprağına atıyor. Vallahi baş kaldırmışlar anne. Artık bitimini alıyor da. Bitimini alıyor arkadaşlarım. Ne deniyor başka? Bilmiyorum ki. Ben ne? Biz öyle diyoruz ne bileyim. Yani bitimini alıyor, büyüyor, büyümeye başlıyor yani. Baksana telekleri şimdi sıcak olsaydı sarı sarı olacak. Yere Tabii yat, tabii. Yere yatacaktı. Doğru. Haydi soğuk anne haydi. Hazırlanalım. Üşüdüm. Şöyle evimizin önünde dün temizledik. Ekmek Güzel oldu. Ekmekçi bile baktı ha. Ha, ekmekçi mi geldi? Köye sadece ekmek geliyor arkadaşlar. Önceden sebze falan geliyordu. Her şey geliyordu. Her şey geliyordu ama maliyetlerden dolayı onlar da bırakmış artık. Sadece ilçeye ve ile gitmek zorundalar ihtiyaçlarını alabilmek için. Köyümüzde öyle bakkal, çakkal yok. Haftada bir gün gidip çarşıdan, Vardı da gittik bakkalımız kapandı. haftada bir gün çarşıdan eksiklerini almaları gerekiyor. Diğer türlü mümkün değil yani, ya da bir şeye çok acil bir şeye ihtiyaçları varsa komşulardan birbirlerinden alıyorlar sonra veriyorlar. Öyle. İnsanlar neye alışkınsa o şekilde yaşar ya arkadaşlarım. Ben de böyle gurbete düştüğüm zaman hani bizim köyde gel anne sıcak burası. Hani biz burada böyle şeyi eksik olan bir şey olan, ihtiyacımız olan bir şey olduğunda hani komşudan alıyoruz da sonra geri veriyoruz ya. Ben de öyle yapıyordum. Kızıyorlardı bana. Hani niye geri veriyorsun? Hani bir paket kabartma tozu aldıysam ya da vanilya aldıysam ya da yumurta aldıysam hani niye geri getiriyorsun falan diye kızıyorlardı. Ama ben şimdi burada böyle büyüdüm ya hani ulaşılamıyor, zor ulaşılıyor falan diye komşudan alınıyor. Hep o şekilde yaptım. Kızıyorlardı ama ben gene yapmaktan vazgeçmiyordum. Sonuçta hani köydeyken ulaşamıyorduk. Şehirlerde ulaşıyoruz ama insanlar para veriyor. Hak oluyor. Hak oluyor. Aynen öyle. Helal ediyorlar ama gene de bizim içimize mi silmiyor nedir? Bilmiyorum. O yüzden hep öyle devam ettiriyorum yani. Alışıyoruz da. Alışıyoruz evet. Alıştığımız şeyden pek vazgeçemiyoruz gibi oluyor. Bir kere alırsın bir daha bittiğin gibi. İstemeye yüzün olmaz değil mi? Sürekli al verme al verme. İşte bu tarafı da var. Bu boyutu da var. Benim şimdi banyoda sobayı yakmam lazım. Elektrikli ısıtıcıyı yakıp saçlarımı falan bir yıkamam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paraçal
Paraçal mı deniyordu anne? Paraçal perişan bir şekilde geliyorum karşınıza. Ya annem peyniri ilistire çıkardı. Göstereyim size de. Şöyle ilistire koyuyor. Az üstüne dökecektim ağzından. Yönünü mü karıştırdın? Şöyle tığlama diyor buna. Ha, yırtıldı anne hep. Ay, eskimiş senin peynirin, torban. Böyle hazır. Normal tül poşet mi? Tülden olmaz. Neyden olur bu anne? Normal tülden desen. Tül değil ki. Tül ya, desensiz tül. Senin düğün pencere perde. Nasıl düğün pencere perde? Hani perde almıştık ya sana. Ha, yatak örtüsünün şeyi mi? Yatak örtüsü takımının şeyi. Tamam, bildim. Hatırladım. Arkadaşlar, böyle eskiden farbelalı, iki tarafı kanatlı yatak örtüleri vardı, böyle üstü desenli. Onun kumaşıymış. Değerlendirebilecekleri her şeyi böyle peynir torbası olmak için değerlendiriyorlar. İşte köy yeri arkadaşlarım, bilirsiniz ya. Köyde olmasa değerlendiriyor, atacak değilsin. Tabii canım, her şey kıymetli köyde. Yani bizim şehirlerde beğenmediğimiz, çöpe atmaya işte layık gördüğümüz her şey köyde böyle kullanılıyor, değerlendiriliyor. Yani her şeyde para verilip alınmıyor açıkçası. Biz hazırlandık. Şimdi aşağıdan çizmeyi giyeceğim ben. Senin ayakkabının saman olmuş anne. Hepsini getirdim. Dışarıda da güzel bir yağmur var. Şemsiyemi aldım da bu nasıl açılıyor anne? Otomatik değil mi? Elle mi açılıyor? Elle açılıyor mu? Çek. Yok, öyle açılmıyor. Elle açılıyor. Tamam. Maşallah şemsiyeniz de var ha anne. Vallahi sağ olsun. Babam almış. Şimdi yağmur çizmesini giyeceğim. Anneme dedim sen giy dedim. Ben de babamın çizmesi varsa onu giyerim dedim. Sen giy kızım, ben ayakkabımı giyeceğim dedim. Şöyle, iyi ki almışım arkadaşlar. Şöyle şemsiyemi bırakayım da. Şunu alalım. Buraları da toparlamak lazım. İyi gidi. Bu Yeliz hangi birine yetsin? Bu Fatma hangi birine yetsin? Hangi birini yapsın? Vallahi ayakkabımı giymek istemedim. Çünkü çok çamur arkadaşlar. Gelince temizlemem lazım. Başka da ayakkabım yok. O yüzden bunları giyiyorum ama içinde toz var bunun. Ha, saman var herhalde anne. Heh. Tamam, kapatalım. Haydi bakalım. Annem de hazır. Tali yengemlerle gideceğiz ama Tali yengem hastaymış. İnci yengem gelecek onun yerine. Yani eltisi. 2 eltiler. Şöyle banyomu yaptım arkadaşlarım. Saçlarım bir temizlendi. Kabardı. Annem yıkanma kızım, hasta olursun falan dedi ama dedim olsun anne, bir şey olmaz. Şimdi uzun zamandır böyle bütün komşularla bir araya gelmedim. Hani köydeki komşularla bir araya gelmedim. Davet sayesinde, Kur'an sayesinde, Rabbim kabul eylesin. Kur'an sayesinde onlarla da bir görüşmüş olurum. Sohbet etmiş olurum. Değil mi anne? Annem de Bugün sürede hiç bir araya gelmedik. evet. Ya köydekiler de bir araya gelemiyor arkadaşlarım. Kendi işlerini güçlerini yapmaktan böyle Günler kısa. hem günler kısa hem vakit yok. İşler bitmiyor. Herkesin bir koşturma. İneği olan kimsenin işi bitmiyor arkadaşlar. Annem de yeni aldığım yeleğini giydi. Kazağını da giydi. Rabbim sağlıkla eskitmeyi, yenilerini almayı nasip etsin bana da. İnşallah. Anneme de sağlıkla eskitmeyi nasip etsin. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Keselere bol bereket. Amin anne. Rabbim cümlemizin kesesine bol bereket versin. Bak ne yaptım ben, şemsiye kırılmıştı, çalı soktum. Çalı mı soktun? Köydeki çözümler işte. Kırılan yere çalı sokmuş annem. Neyse haydi gidelim bakalım arkadaşlarım ya. Mahallemizde şöyle bir yürüyüş yapmış gibi olalım bakalım. Evet. Tali yengemi, İnci yengemi göstereyim. Selamun aleyküm.
Hasta olan gösterilmiyor mu? Tali yenge hasta olunca kameralara çıkılmıyor mu? Ekran. Kız niye öyle yapıyorsun? Ne oldu? Hoş bulduk İnci yenge. Başını çek Fatma yenge. Şunun başını çek ya burana giderken. Aha Cember'im. Çeksin evde atsın şöyle. Ya ben artistim artist. Artistim ben. Çok mu hastasın Annen ya? mi aldın sen o çizmeleri? He anneme aldım. Güzelmiş, güle güle kullan. Sağ ol. Nasıl? Ne kadar ne kadar. Senin dua etsin sen. Gülün de çok güzelmiş Tali yenge. Her şey güzel bende. Doğru dedin. Gelseydin ya. Yok çok işte Cemal da ameliyat falan yok. Hastalık geçirdi ben biliyorum. Ha tamam. Şimdi bir daha Yat dinlen. Çayını iç. Dönüşte ahıra gidersin gerçi. Dönüş ahır saati geliyor değil mi? Kur'an bitti mi? Neyse akşama siz gelirsiniz. bilmiyorum bakalım. Azıcık iyiyim diye. Yapmamıştım demek. Ha ha. Üşüdüm de bir daha. Doğru. Daha çok tezelerim diye korkuyorum. Tamam hadi geçmiş olsun. Aleykümselam. Hadi görüşürüz. Beni bıraktılar gittiler. Gidelim bakalım. Annem diyor ki çok sevindim çizmeyi aldığına. Önceden bana deseydi zaten alırdım arkadaşlar. Annem de demiyor kızım çizme lazım bana falan bir şey demiyor. Demeyince ben de bilemiyorum yani. Hani böyle sürekli yanına da gelip gidemeyince diyeyim. Hani böyle Ordu'da oturuyor olsam sürekli gelirim görürüm eksiğini ama uzak yerde olunca da olmuyor işte. Yolumuzun üstündeki şu minik şelalemizi de göstereyim arkadaşlar. Vallahi görünce çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ya köy başka. Zorluklarının yanında çok güzellikleri de var açıkçası arkadaşlarım. Buradan böyle akıyor gidiyor. Şuradan şöyle yol yapmışlar. Önceden burası yoktu. Şöyle geldik arkadaşlar. Burada Kur'an okunacak. Rabbim kabul eylesin. Şöyle bal kabağını da göstereyim size. Bakar mısınız? Toplama zamanı gelmiş. Eve şu mandalinaları da göstereyim. Bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl güzel. Şöyle geçelim bakalım. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlarım Kur'an'ı bitirdik. Komşularla da sohbet, muhabbet, bütün köylümle. Unuttuğum insanları da hatırladım. Onlara da dedim hani ben tanıyorum ama ismi unutuyorum. Ondan sonra en son ne zaman görüştüğümüzü unutuyorum. Böyle bir araya gelmeyince insan unutuyor. Demeyince yenge. Evet. Sen köye gidince sen de öyle oluyor mu? Unutuyorum. Ben gördüklerimi ismini sen tanıyorum. Ha. Şahsen ondan sonra unutuyorum. Değil mi? Gidiyor mu sen köyüne? Gittim geçen de kız kardeşim kızı nişanladı. Ha hayırlı olsun. 53 yaşında kalp krizi geçirdi, bahçede ölüsünü buldular. Kimin? Beyhan'ın. Kız kardeşimin düğürü. Daha yeni daha. Beyhan'ın dünürü mü öldü? Aha. Kız öyle bir anlatıyorsun ki Beyhan sanki. Aha. Yok Beyhan'ın düğürü. Kalp krizi geçirdi çocuk. Allah rahmet eylesin. Kızını nişanladı, 15 gün sonra öldü. Ay. Kız Rabbim hayırlı ömür. Nişanladı. Ne diyeceğim işte. Hayat arkadaşlarım. Hayat gördüğünüz gibi ne hayatlar var. Öyle. Neyse. Haydi gidelim bakalım. Ne haber Ahmet abi? Seni de çekeyim. İyi misin? Hani Tali yengem nerede? Ahmet abi. Hangi tarafa? Sen çorap mı eşliyorsun? Yok bunlar sobanın yanındaydı duruyorlar. Ha. Eşliyon mu dedim, hep kayboluyor ya teki. Zaten kim var kimi yok. Değil mi? Ahır çorabı öyle. Ha, Tali yengemin menekşeleri. Mis gibi mis gibi. Çekip. Ha, senin dediğini çekeceğim. Tali yengem diyor ki o hamsiyi yediniz mi siz diyor. Instagram'dan konuşuyoruz şimdi. Instagram'dan takip ediyor beni Tali yengem. Tavası da diyor bir büyük gidiyor İnci yengeme burada. Kız diyor o kadar hamsiyi yediniz mi siz diyor. Türkiye'nin tek sorusu bu Tali yenge. Herkes aynı şeyi soruyor. Yaptığınızı yiyor musunuz? Bacı siz yine iyi kilo almıyorsunuz. Günübirlik yapıyorsun. İnce tam bir ilistir makarna haşlanmış bir kere şimdi bu. Al burma makarnadan. Tam bir ilistir. Tepsiye koydu. Yarım kilo da kıyma kavurdu koydu. Üstüne o yiyin mi? Makarna yiyin mi diyor. Onun üstüne çok fazla bir şey yapmaz. Yani şey yapıyor. Aynen öyle İnci yenge.
Bilmiyorum. Ya da kalıyor ya da işte Normal yemek Caner çok yiyor. yapmıyor. Normal yemek de öyle şey çok yapıyor. Ama o Instagram'da senin gördüğün, YouTube'dan görsen sebze yemeklerini göreceksin. Onu görmüyorum ben. Instagram'dan etkileşime girsin. Hani takipçi gelsin diye yapıyorum onları. Ha. O ayrı. Yiyor musunuz hepsini diyor. Hepsini bitirebiliyor musunuz diyor. Hamsili içli tava yapmıştım ya arkadaşlar geçen de. Ali 1,5 kilo mu ne almıştı? Zaten 1,5 kilosu da tam benim tavama da tam denk geliyor. Su böreği tavası gibi. Senin Balık tavandan büyük mü? balık Böyle tavası görüntüsü diye aldık. büyük gözüküyor. 32 santim işte. Ben onu bilmiyorum da. Yani 1,5 şey kilo daha hamsi fazla. işte tabii tam iyi. Senin Ali Yağdur Benim de tava. öyle işte. Aynısı. Senin Ali Yağdur tava gibi. Aynısı. Bir babam yiyorum 3 gün yerler. Ama bir tepsi salata yanına salata yapar yeter İşte ona. tava mı? He işte İşte tava. yemez. 3 gün değil. Öyle şeyi normal hamsi Akşam yerler. bize bir tencere- Çocuklar hamsiyi seviyor mu hayır? Tali yenge hepsini yiyoruz bitiriyoruz. Talih. O bir tava hamsi. Ali Bir tencere sütlaç yedik biz de akşam. sıcağı yine yine tane yine. Sizde şeyler varmış, Yaseminler varmış. Sohbet muhabbet Eşek devam de etsin varmış. bizde. Aha Tali yengem çıkardı mandalinaları. Yaraşlı köyünün şimdi bu. Yaraşlı mandalinası. Babasının mandalinasıymış. Allah rahmet eylesin. Önden büyükler Bazen hep gitti. Nermin ablan getiriyor, satıyor. Az yine gram helal etti. Helal olsun babamın diyorum ben de. Oraya da yiyelim. İncingeni alabiliyor muyum? İnci yengem de uzanır ya. Alırız Ay, ya hocam. yemek. Anam evde iş yaptırıyor. İş bitmiyor iş. İnci Yemem de yengem yok. az da bu akşam oturucu. Yemeğim de yok. Ne yemek derdi bitiyor ne iş derdi bitiyor. Şimdi hepsi de evde olunca, herkes evde olunca zor oluyor. Doğru. Söyle bakayım. Akşam. Tali yengem diyor ki ikindi oldu ahıra git akşamda diyor Yelizlere oturmaya git falan dedi. Ben de dedim ki gel Tali yenge kek çırpacağım size dedim. Ben bilmediğim bir şey yap kek yapma diyor. Ben gidiyorum arkadaşlar. Anneme gidiyorum. Anne kalk misafir gelecek. Bilmediği bir şey yapmam lazım. Ama ben bugün şey yapacakmış. Çöpülcü yaparken kızartırken çekecekmiş. Tamam, Evet. kızartır gibi yapar da o da yeni Yok kızartır. kızar annem onu yaptı da. Arkadaşlarım ben böyle çekiyorum. O kadar güzel anı hatıra oluyor ki burası. Biz Kur'an'a giderken babam uyuyordu arkadaşlar. Mutfaktaki soba yanıyor. Buradaki soba yanmıyor. Şimdi buralar böyle külmül. Dün akşam ben videoyu düzenlerken açıkçası sobayı yakmak için bayağı bir uğraştım. Yaktım. Ondan sonra videomuzu falan düzenledim. Saat 4 gibi falan uyudum işte. Her neyse. Burada böyle odunlar varmış. Annem yaş odunu attı. Şu sığıyorsa dedi. İçine at da kızım. Şey yapsın dedi. Sığıyorsa at içine dedi. Bakalım sığdırabilecek miyim? Tek elle zor. Elim kara olmadan bu iş olmayacak. Dur düşme. Düşme. Ay ben de köye yerleşirmişim arkadaşlar. Nasıl güzel olur değil mi? Ay. Seviyorum. Gerçekten çok seviyorum köyümü de, köy halkını da, köy yaşantısını da. Hep diyorum ya ben size. Tek elle olmayacak bu iş. Eve geldim hemen yeleğimi giydim sırtıma arkadaşlar. Çünkü bugün bayağı bir soğuk. Buranın yaylasına, çam başına kar yağmış. Düşme dur. Kar soğuğu geldi yani buraya anlayacağınız. Pek yanacak gibi görünmüyor ama şu çalı çırpıları da atacağım aralara. Birkaç tane yaş odun koydu. Bir tane de kuru odun koydurdu annem. Şu gavsukları da herhalde şey yapacağım. Atacağım içine şöyle. Bu fındık gavsukları kolayca yanmasını sağlayacak arkadaşlar. Sonra hızlıca bir ortalık toparlama. Annemin ahır saati geldi. Sonra da misafir hazırlığı falan filan yapacağız bakalım. Ne yaptın? Gavsuğu da koydum anne biraz. Önden geçeyim mi? Tamam. Geçeyim. Odun, kuru odunu koydum. Koydun da o da Yaş odunu alayım mı bir tanesi? yüksek gelmiş, o kafa örtülmez. Dur hadi. O da öyle gelecek. Dur, az dur.
Çabuk oldu şimdi. Kır da doldu. Sünger alıp geleyim mi aşağıdan? Kolay. Ben dün akşam ben de öyle yaptım. Kırılmıyor kendini, zorlama kolunu bir daha ya. Ben öyle dizimle tabii şey bırak. Dizin kapağını kaydım ya, daha nasıl kıracağım? Çok şükür yine geziyoruz. Allah bundan geriye düşürmesin. Çakmağını getirsin. Abi ceviz ağacında kurumuş kendi. Ceviz ağacından mı? Kuy koy. Bayağı da kolay kırıldı. Çürük ya işte kurumuş. Gavsuk mu koyacağız daha üstüne? Hep koyuyoruz. Tutuşu. Elim şey. Akşam göz göre göre baksana elimin ağzına. Evet, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Odun battı sobaya, odun atarken eline. Nasıl çalıyor takıldı ona mı? Kolonya mı dökeceğiz? He kolay oldu. Kolonya burada. Dün akşam ben yapmaya uğraştım, yaptım ya. Video düzenlerken düşürüm diye. Süpürürüm ben üstüne. Dur abi dibinden. Al yeter yeter. Ha? Yeter. Hemen çakmağı da alıp geleyim. Bir parça peçete var. Bununla peçete istemiyor. Dur. Çabuk. Hani yanmadı. Hah, yandı. Bakın. Şöyle. Kolonya sayesinde gavsuklar da çok kolay yanıyor zaten arkadaşlar. Kurumuş fındık kabuğu. Odunlar da, kuru odunlar da var. Şimdi güzelce yanar, ısıtır evimizi. Tozlar geliyor. Annem diyor ki ne kadar süpürürsen süpür. Odunla tozlar geliyor diyor. Öyle anne. Köy yeri öyle. Yapacak bir şey yok. Her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yapamazsın yani. Öyle duman atıyor eve çıkıyor. Al deliğinden bakarsın. Evin işini yapsan dışarısı kalıyor. Dışarısını yapsan evin içi kalıyor. Dışarı yapıyorum evde akşamdan otururken de evimi yapıyorum. Yapabildiğin kadar. Ne yapayım o kadar gücüm o kadar yetiyor. Buna da şükür anne, buna da şükür. Gücüm tutmuyor. Buna da şükür. Dizim tutmuyor. Hah, yağmur hızlandı. Kar yağıyor kar. Ha, değil mi? Dolu sesi değil mi? Bulgurcuk yağıyor arkadaşlar. Bulgucuk da değil. Ama sesi öyle. Aç camını tamam. Çatıdan gelen sesi öyle. Tamam. Yeri değil. Ama dolu yağıyor arkadaşlar. Bulgurcuk deniyor böyle küçük küçük. Yağmur sesi değil çünkü bu. Boranlıyor mu? Boran. İyi kuşa bak yazın kuş çok çekiyordu ne bak. Nerede? Muşmuların yanında. Ancak gittiğimiz yerde. Ha. Gördüm. Uçtu mu? Ağacın gövdesinde arkadaşlar. Bakın şurada. Tırmanın da olmuşmuş adam öyle. Yes. Orada mı? Hareket etsene azıcık. Ha, uçtu. Gel buraya gel diyor babam. Ne oldu? Buraya ev yapacağım buraya. Nereye? Nereye? Buraya ağacı keseceğim. Ha. Ağacın yerine ev yapacağım Allah izin verirse. Kime yapacaksın? Sağ. Var mı? Tabii. Ceviz ağacını keseceksin, yerine bana ev yapacaksın. Tabii. Koca ağaç kesilir mi ev için baba? Kesilme mi ya kızım? Yok. Ya. Yok, kesilmez. Kesilir. Yok ben ağacımı kesmeye izin vermem. Yok, ben kesmem ki zaten. Koca ağaç, yılların asırlık ağaç kesilir mi hiç? Ne cevizini yedik onun, ne cevizini yedik. Şimdi o ceviz ağacını... Kaç yaşında baba bu ceviz ağacı? Ben askere giderken diktim bunu. Askere giderken diktin. O ağaç kesilir mi işte şimdi? Ona kıyılır mı hiç? Nasıl kıyalım baba ev için?
Sen ev mi yapmamamı istiyorsun köye? Ev yapmayı istiyorum kızım ya. Allah Allah. Ana yardım edersin belki buralarda. He. Ya bu zaten bu altını sana vereceğim. Neyin altını? Ha. Anam ver. Anam vereceğim. Anam başına bir hal geldikten sonra burası sizin olur da. Allah gecinden versin baba. Ne yapalım kızım ya. Allah gecinden versin. Ev var işte burada. Geliyoruz kalıyoruz daha. Ya geliyoruz oğlum sen be. Ev bir şey değil kızım. Damadına mı oraya ev yapmak istiyorsun sen? Damadıma ev yapacağım daha oraya. Hay Allah can sağlığı versin baba. Her şey olur biter. Ha kara kızımız geldi ha. Ha ha. Minnoş. Arkadaşlarım anneme ve babama yorumlarınızı okuyorum şimdi. Babam da mutlu oluyor. Gözlüğünü tak da oku böyle istersen baba. Okuyabilecek misin? Gözüm ben şeyde. Okuyabilir misin ama? Okuyamam. Ben sana okuyayım o zaman. Babam bir hoşuna gidiyor arkadaşlar. Yorumlarınız bir hoşuna gidiyor, anlatamam size. Çanakkale'den, sonra Almanya Frankfurt'tan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan baba gene. Azerbaycan'dan, ondan sonra Konya'dan, Kütahya'dan. Bir sürü yerden selam söylemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şey diyecek mi? Bizi izleyen arkadaşlarımıza baba. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Kazasız belasız ömür versin. Amin. Bir de şey demişler baba. He? Elektrikli testere kullanıyor ya sen, ağaç motoru. Ha. Onu kullanmasın, çok tehlikeli amcam için demişler. Allah korusun demişler. Ha ya bayağı. Ben de bir ağaç oturayım. Ağaç motorun artık kullanma yaşın geçti. Allah korusun, çalışırken düşersin edersin, bir tarafını kesersin baba. Orada abile düştü ha. Ya ağaç motoru elinde düşmüş. Düştüm de ama motor çalışmıyordu ya. Allah'tan çalışmıyormuş. Kestim Melicen tikenin üstüne çıkmış. Ne diyeceğim kızım? Melican tikeni ha. Melican tikeni ne? Yani tiken ucu var ya, satılıyor ya. Ha, Melocan biliyor mu bizi izleyen arkadaşlarımız? Bilmiyorum ki. Melocan şey arkadaşlar, diken ucu deniyor, melocan deniyor. Böyle dikenli çalıların yeni sürgünleri, taze filizleri toplanıyor, haşlanıyor, kavruluyor, o da çok güzel oluyor. Sizin karşınızda söyledim babama ağaç motorunu kullanmaması gerektiğini. Dinler mi, dinlemez mi artık? Kendine, Dinler misin baba? kendine kalmış. Dinlemez. Bildiğinden şaşmaz babam. Ben ne yapayım kızım? Ben ağaçlarım var. Ne yapacaksın? Adam ne yapsın şimdi, ağacı var, yeri yurdu var, ne yapsın, yapmasın mı işini gücünü? Allah sağlık versin baba, artık ne yapacaksın? Parasını ayarlayabilirsen ayarlayacaksın, başkalarına yaptıracaksın, canını riske atmayacaksın artık. Oturduğunuz yerden iş yaptıracaksınız siz şimdi. İş yapacağız ama. Ona da para lazım. Ya adamın canı sıkılıyor oturdan ya. Değil mi? Otur işte, alışkın olunca da öyle. Alışıyor. Annem dün gösterdiğim bal kabağını kesiyor arkadaşlar. Otururken de insanın canı sıkılıyor diyor işte. Yani biz ne dersek diyelim, onlar kendi bildiklerinden çok şaşmıyorlar hani vakit geçirmek için. Babam da öyle diyor ya geçen gün, vakit geçmiyor kızım diyor. Otur vakit geçmiyor diyor. Vakit geçmiyor, vallahi geçmiyor ya. Ya vakit geçmiyor ya, ben ne yapayım? Zaman ölecek daha büyük bir türlü. Ya, ağaç motorunu kullanma da o zaman öyle baltayla falan şey yap. Ya baltayla olmaz. Gücü yok bak yine kesin. Şeydir. Kesemem ben ondan bile. Saat kaç bu saat geçiyor. Tali yengemler falan hep gitti ahıra. Kaç saat? Saat. Ben bir saatte geliyorum. 4 saat 4. Hayır. Bir saatte geliyorum. Şimdi Tali yengem değişik şeyler yap bana dedi arkadaşlar. Değişik şeyler yapacağım ama hep malzeme lazım. Yumurta lazım, kabartma tozu lazım. Buzdolabında da annemin 2 tane yumurtası var. Pazardan almıyorlar arkadaşlar. Tavukları yumurtladıkça alıyorlar işte, kullanıyorlar, öyle biriktiriyorlar falan. Kenarda var mı bilmiyorum ama şimdi kavrulmuş ıspanağımız var evde. Birazcık ıspanaklı gözleme yapayım dedim. Hemen şöyle bir hamur yoğuracağım. Ondan sonra gözleme işine geçeceğim. Yanına da bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Hemen şöyle bir göstereyim dedim. Başlıyorum. Tuzumu ekledim. Unumu koydum. Şöyle 2 su bardağı da ılık su koyuyorum arkadaşlar. Hop bismillah. Bir güzel yoğuracağım şimdi.
Koluma kuvvet. İnşallah ağrı falan olmaz. Vallahi arkadaşlar köye geldikten sonra beden olarak yoruluyorum ama öyle dirseğimde golcü dirseği ağrısıymış, şuymuş, buymuş. Çok şükür Allah'a bir sıkıntım olmadı. Evin içinde 4 duvar arasında temizlik yapacağız. Orayı temizleyeceğiz. Diye süpürgeyi oraya sürteceğiz. Bezi buraya sürteceğiz diye kendimizi gerçekten sakatlıyoruz herhalde. Neyse şu hamurumu bir güzel yoğurayım bakalım. Azıcık dinlenmeye alacağım sonra. Şöyle hamurumu yoğurdum. Kaldırdım. Altına un serptim. Kapak kapatacağım ağzına. Şimdi bu böyle bir dinlensin. Ben de hemen başka bir şey, bir seçenek düşüneyim bakalım ne yapacağım. Şimdi bir çeşit daha hazırlık yaptım. Yoğuracağım arkadaşlar. Bütün malzemeleri koydum. Güzelce bir yoğuralım bakalım. Nişastasını bulamadım annemin. Şeker ararken kakao buldum. Bir halledeyim, bir yoğurayım. Nişastasız olsun bakalım ne olacak köy yerinde. Hiç sıkıntı değil. Güzel bir kurabiye yapıyorum bakalım. İnşallah güzel olur. Kurabiye hamurumu şöyle yoğurdum arkadaşlar. Hemen fırına ayarlamam lazım. Anneme bir tane hediye fırın almıştım ben. Onu bir bulayım. Bakayım nerede, babamın odasındadır muhtemelen. Şekillendirip hemen fırına sürmem lazım ama sıcak fırına sürmek lazım kurabiyeleri yayılmasın diye. Onun da bir ayarlamasını yapmam lazım. Şöyle buldum fırını. Burası babamın odası arkadaşlar. Şimdi kış olduğu için televizyonlu odada yatıyor. Böyle bir fırın almıştım ben anneme. Çok da memnun kalmadı. Ayarlamasını yapamadığı için memnun kalmadı. Şöyle alt üst ayarı var. Arkadaşlarım tozlanmış. Önce bir tozunu alırım. Alt üst ayarı var, derece ayarı var ama annem bir kullanamadı. Belki de fırında bir bozukluk var, bilmiyorum. Tepsisi de içinde mi acaba? Altı çok çabuk pişiriyor kızım diyordu. Altına böyle saç kestirelim anne falan demişti. Şöyle tepsiyi yıkadım arkadaşlar. Yıkadım, kuruladım. Şimdi kurabiyelerimi şekillendireceğim. Fırınımı da çalıştırdım. Ben de ilk kez kullanacağım bakalım. Annemin memnun kalmadığı kadar var mı, hep beraber görürüz artık. Şunu bir şekillendirelim ve fırında sürelim pişsin. Ve kurabiyelerim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Annem diyor ki bana da öğretirsin kızım diyor. Fırında alt üst ayara ayarladım 175 dereceye. Haydi beraber sürelim bakalım şöyle. Şöyle bakın içinde ama göremiyorsunuz siz. Neyse. Işığı açayım. Şöyle. İnşallah yanmazlar anne. Bismillahirrahmanirrahim. Altını çok tez yap. Biraz pişince altını çekersin. Altını kapatırım. Altını kapatırsın. Böyle çok hoşuma gidiyor. Görüyorum içinde ama ayarlayamadım işte bir türlü. Olsun, dur öbüründe altına saç kesmiştiniz. O nerede? Bilmiyorum. İçinde yok. Hiç pişmedi o. Ondan hiç kızdıramadı onu. Fırınımızı açtık. Şöyle kurabiyelerimiz kızardı. Arkadaşlarım çok fazla da kurutmak istemedim. Şöyle kapağını açık bırakacağım ve bekleteceğim. Şimdi sırada gözlememiz var arkadaşlar. Annem şöyle sebenini getirdi. Biz buna seben diyoruz. Sofra diyoruz. Yer sofrası. Anne dedim masada açarım ben dedim ama yok dedi, yerde daha rahat açarsın dedi. Tamam dedim ben de. Büyük yufka açmayacağım anne dedim ama olsun. Şimdi orada hızlı hızlı yaparım Allah izin verirse. Hamurumuz da şöyle bir dinlendi. Kapak da tam oturdu böyle üstüne. Şöyle bakın. Tamam, çok sallanma. Şöyle mis gibi hamurumuz da hazır. Hemen şekil vereceğim. Bezeleri ayıracağım ve gözlememizi yapacağız. Sobamızda da pişiririz. Altına un attım ki şöyle şey yapmasın diye. Annem de burada yoğurt yiyor yan tarafımda. Böyle işte. İneğin var. Karnın acıktı. Hemen yoğurdunu al önüne. Ne yapayım? İneğe ondan bakıyor da doyuruyor. Aynen öyle. Yazında yoğurdunu hemen ayran yapar. Sıcakladı, bunaldı, ayran yapar. Allah'ım güç kuvvet versin ellerine. Misafirim geliyor, hemen sütlaç yapıyorum. Aynen öyle anne. Gelene gidene bir kase veriyorum. Onlar da dua ediyorlar bana. Ne güzel işte, ne mutlu sana. Yedirmeyi seviyorsun da ondan. Herkes senin gibi değil. Ay, çok seviyorum yedirmeyi, çok. Ama ben de sana benzemişim. ben çok, bir de yapmayı çok istiyorum, böyle çok yapmayı. Annem hep şey der bana, kızım kapına geleni boş çevirme. Kapına geleni mutlaka bir parça bir şey ver, yap, yedir, içir. Bu da benim babamın bana vasiyeti. Kızım kapıya geleni hiç boş döndürme. Bir bardak süt ver, ayran ver. Değil mi? Su ver.
Bereketi artar, çok olur. İşte kimisi onun anne zarar olduğunu düşünüyor işte. Yedirmeyi de sevmiyor, yemeği de sevmiyor. Ama ben verdik gene daha çok bereket oluyor. Daha çok hiç ömrümde bu yaşıma kadar hiç sıkıntıya düşmedim. Çok şükür Allah'a. Çok şükür sonsuza. Düştün ama isyan etmedin. Şükürsüzlüğe düşmedin. Düşmedim, hiç düşmedim. Bugün yoktu ama ne yapacağımı düşündüm. Azıcık şeyle pazara gittim. Elim ayağım hep dolu geldim. Çoluğuma çocuğumu hep getirdim. İşte çalıştın, çabaladın, emeğinin karşılığını aldın. Az çok. Az çok çalıştım. Çok şükür Allah'a. Çok şükür. Hep incir topluyordum, satıyordum. Ya ne günlerden geçtik. Ne günler. Bismillah dedim, sofraya oturdum ve bezelerimi ayırmaya başladım arkadaşlar. Hem işimizi yaptık hem de annemle sohbet ettik. Annemden yazma istedim. Şimdi köyde hamur işi yaparken yazma takmadan olmazdı arkadaşlar. Biz çemberde diyoruz. Sizin oralarda ne deniyor bilmiyorum ama çemberde deniyor, yazma da deniyor. Annem yazmamı verdi, taktım kafama. Ondan sonra şöyle hızlı bir şekilde devam ettim. Bir taraftan da sohbet ediyoruz. Annem diyor ki kızım diyor ortaokula gidiyordum. Ben de çarşıya gitmiştim diyor. Eve bir geldim baktım ki diyor 8-9 tava mıydı neydi o diyor. Bir su böreği hamuru yoğurmuştun hatırlıyor musun diyor bana. Annem çarşıya gidince su böreği hamurunu yoğurmuşum. Açmaya başlamışım. Annem de gelince beraber halletmişiz arkadaşlar ve çok fazla yoğurmuşum. Küçük yaştan beri mutfağı seviyorum. Hamur işiyle uğraşmayı seviyorum arkadaşlar. Annem anlattıkça ben de böyle anımsadım sanki. Öyle anımı da sizlerle paylaşmak istedim valla. Dediğim gibi eskiden beridir severim mutfağı hamur işini. Şöyle gözlemeleri bitirdim arkadaşlar. Bütün bezeleri açtım. Bunlar maydanozlu peynirli. Diğerlerini de ıspanaklı yaptım. İşte gördüğünüz gibi şöyle bunu da sizinle beraber kapatalım istedim. Şöyle tamam. Şimdi pişireceğim arkadaşlar. Annem pişirmeye başladı da dedim anne sen bırak. Ben şöyle tavamızda gözlemelerimiz pişiyor arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Aynen öyle anne. Annem niye öyle diyor? Akacak kan başta durmaz diyor. Çünkü ben un döktüm arkadaşlar. Koca unu yere döktüm. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Heh. Ortalığı toparlıyordum. Un kabını tepsiye basınca devrildi işte. Oldu bir şeyler. Oldu bir şeyler işte. Anasının bacağı bükülmüyor. Bana da diyor ki ben yaparım ya. Kalkamıyorsun. Bak ben yapayım anne bırak. Süpürgeyi getireyim. Yaparım ben sen. Şeyin bir şu tavayı götür. Kurumaz. Tamam. Arkadaşlarım, misafirlerim geldi. Şöyle kurabiyeyi ve gözlemeyi çıkardım ortaya. Tabakları da çıkardım. Ondan sonra şimdi tabaklarımızı falan hazırlayacağım. Çay faslına geçeceğiz. Rahat bıraksana çocuğu. Torunu geldi de sevmek istiyor. Aslıcığım. Hoş geldin. Bana diyor ki kaynanamı çağırıyorsun da misafirliğe beni niye çağırmıyorsun diyor. Dedim gel. Baskın bazanındır dedi geldi vallahi. Ayaklarına sağlık hoş geldin sen de. Şöyle kurabiyelerimizi gözlemelerimizi koyacağız. Arkadaşlar bardakları da hazırladım. Şöyle keyifli bir akşam geçireceğiz Allah izin verirse. O zaman bize afiyet olsun. Bol sohbetlerimiz olsun. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Keyifli bir akşamın günün sonuna geldik yine arkadaşlarım. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben babama selamlarınızı okudum. Hani okuduğum kadarıyla böyle illeri falan okudum. Nereden işte şehir ülkeleri okudum. Ay konuşamadım heyecan yaptım. Çünkü yorumlarınız çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Annem babam da çok böyle mutlu olarak dinlediler. Okudum arkadaşlarım yorumlarınızı. Ama sonradan yorum yapanların nereden izlediğini söyleyemedim tabii ki arkadaşlar. Babamlara. O yüzden kusuruma bakmayın. İnşallah yarın yorumlarınızı okurum. Birer de kalp koyarım arkadaşlarım. Cevap veremesem de görüyorsunuz yoğunluğu, telaşı görüyorsunuz. İnanın böyle elime kamerayı sadece video çekmek için alabiliyorum. Öyle yine keyifli bir akşam geçirdik komşularımızla beraber. Ay Aslı'ya çok güldüm. Tali yengemler geldiler. Arkasından hemen işte Aslı aradı. Ondan sonra kız diyor Yeliz abla diyor kayınvalidemi çağırıyorsun oturmaya da diyor çaya diyor. Beni niye çağırmıyorsun diyor. Dedim Aslıcığım geldin mi sen burada mısın dedim. Buradayım geldim dedi.
Dedim bilmiyordum ki geldiğini. Tali yengemler de bilmiyormuş. Konuşmuşlar hatta. Aslıcığım Tali yengemin gelini arkadaşlar. Ondan sonra hadi dedim gel köpek var nasıl geleceğim dedi. Dedim seni yoldan alırlar dedim. Annem gitti aldı sağ olsun. Öyle keyifli, çok güzel, sohbetli, muhabbetli bir akşam daha geçirdik arkadaşlarım ama sıcaktan da mayıştım. Hele kazakla hepten mayıştım. Sobamız da çok şükür yanıyor ama kapının dışına çıktığımız zaman soğuk. Sobanın yanına geldiğimizde de sıcak mayıştırıyor insanı böyle. Kar soğuğu geliyor diyorlar. Cansucuğum da diyor ki anne ne zaman geliyorsun? Kar soğuğu geliyor diyor. Ben de şey dedim kızım dedim daha temizlik yapamadım. Ev soğuk dedim. Hani sobanın olduğu yer sıcak ama koridor işte arkada annemin odası, babamın odası, tuvalet, banyo her yer soğuk. Oralar çok soğuk dedim. Daha da soğuk gelecek anne bir an önce halletmeye çalış o zaman falan dedi. Yapamadım arkadaşlarım ya bugün de böyle hani komşuda Kur'an olunca öyle geçti. Ondan sonrasında da misafir hazırlığı. Tali yengem diyor kız diyor ben sana şaka yaptım ya diyor. Yemediğim şeyler yap dedim ya diyor. Çok yemek yedik biz diyor. İnanın birer tane kurabiye falan zor yediler öyle. Ondan sonra biraz da yanlarına verdik gibi oldu. Öyle işte arkadaşlarım ya. Çok şükür yine dolu dolu keyifli bir gün geçirdim köyümde. Çok şükür Allah'a. Gerçekten hani seviyorum köy yaşantısını seviyorum. Sizler de seviyorsunuzdur eminim. Köyü olmayan arkadaşlarımın da inşallah köy olur. Köyde yaşamak isteyen, köyde bir düzen kurmak isteyen bütün arkadaşlarımın da inşallah Rabbim gönlüne göre versin. Bilemem ne istediğinizi, kalbinizde, gönlünüzde ne olduğunu, kalbinizde, gönlünüzde ne varsa Rabbim tez zamanda yaşamayı, hayırlısıyla beraber yaşamayı, hayırlı bir şekilde yaşamayı nasip etsin hepinize inşallah güzel arkadaşlarım. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.